Biz geldik sevgili seyirciler, değerli izleyiciler. Bilal Özcan TV'nin üyeleri, aboneleri ve dışarıdan gelip bizi izleyen de arkadaşlar. Biz geldik. Kimle geldik? Ünlü astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la kavuştuk. Nihayet huzurlarınızdayız. İpek'ciğim hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, merhabalar efendim, hoş bulduk. Evet, yavaş yavaş katılımlar başlasın. Bugün çok heyecanlı, çok güzel bir yayın olacak eminim. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Eee, Programımızda çok çok değişik, çok güzel şeyler var. Bugün öyle doğaçlama girmedik, biraz önden çalıştık. Evet. Anlatacaklarımız da var size. Evet, sizin şeyleriniz vardı, aboneleriniz Bilal abicim. Nerede onlar? Gelirler, gelirler. Şimdi yayını açtık. YouTube bütün abonelere çağrı yolluyor. Bilal Özcan TV'de canlı yayın başladı. İpek Canbulat'la, ünlü astrolog İpek Teşekkür ederim. Canbulat'la başladı Çok diye teşekkür ederim. ve arkadaşlar da gelmeye başladılar. Caner burada özel abonem ve Caner aynı zamanda moderatörüm burada. Servin işi sağlam, Miledi Sahra burada. Nur Hayat, Fatma Yıldıran. Aleykümselam Caner. Ve bütün dostlar geliyorlar. User de geldi. Ve Nuray Aytaç. İpek Hanım bugün çok güzelsiniz diyorlar. Övgüler, övgüler, övgüler. Teşekkür Ünlü ederim, astrolog teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. İyi ki de varsınız. Sizin için. Hep söylüyorum Banu. ya, televizyonda bile bu kadar özenmezdim. Sizin için bunlar. Teşekkürler canım benim. Evet. Seyirciler sizler için diyor. Çiğdem, İpek Hanım, Bilal abi o kadar güzel bir başlık. İçim açıldı. Konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Ruksana konuşacağız. Neslihan Atagül benim beğendiğim, sevdiğim bir oyuncu ve Kadir Doğulu'yla da eşiyle de çok güzel bir aile oldular onlar. Bir de evlat geldi 2025'te geçen sene. Evet. Onların ailesi 3 kişi oldu ve Neslihan Atagül katıldığı bir programda İbrahim Selim ile Bu Gece programında ilginç şeyler anlattı İpek. Dedi ki hamileliğinde öyle bir şeye aşermiş ki bu programı izleyenler şaşırdı, duyanlar şaşırdı. Şimdi Hindistan cevizi suyuna aşermiş. Bu normal olabilir. Hindistan cevizi suyuna olabilir. Demek ki hamileliğinden önce de zaman zaman içiyordu, özledi. Ama şelaleye aşerdiğini söylemiş. Şelaleye aşerdim. Ne demiş biliyor musun? Kadir demiş Evet. kocasına. Kadir ne olur beni bir şelaleye götür. Buz gibi suyun altına girip yıkanayım demiş. Ne olur demiş. Kadir de Doğulu da şaşırmış. Ya karıcığım demiş şelale işini ben nerede bulacağım ama seni demiş gel çıkalım dışarıya hortumla bir güzel yıkayayım demiş. O Neslihan da kabul etmemiş. Beni götürmedi şelaleye diye. Kırılmış. Ama öyle de geçiştirmişler o konuyu. Sen şimdi aynı zamanda bir psikologsun. Aynı zamanda psikolog master'ı da yaptın. Ünlü bir astrolog olmanın yanı sıra. Yani bu nasıl bir psikoloji ya? Bir hamile kadın şelale buz gibi suyun altına yıkanmak. Yani bu Yani o kadar aslında sıkılmış ki bazı şeylerden, o kadar çok enerjileri olumsuz etkilenmiş ki artık yani ateşler basmış, bir an önce şelalelerin ateşler. altına girip o enerjilerini atmak istemiş. Öyle mi? Serin, soğuk sularda tabii yok etmek istediği enerjilerini gösteriyor burada. Yani o şeyin buz gibi suyun altına girip arınmak istemiş değil mi? O kötü Evet, enerjiden evet, kurtulmak. aynen öyle. Sıcaklar basmış kadını. Yani ben Evet. pek çok şey duydum hamile kadınlarla ilgili ama böyle bir arzu, istek duyanı da ilk defa duydum. Peki götürmemesi, kocasının onun dediğini yapmaması onda, psikolojik olarak, kötü bir Tabii ki etki yaratır. kocasının evet, kötü, olumsuz olur yani. Onu daha çok etkiler, daha çok buhrana sokar. Eşinin ona daha iyi bir dille onu izah etmesi lazımdı. Yani, işte, bu, soğuk havalarda bu şelale neyin nesi? Acaba bunu bir latife olarak mı söyledi, gerçek mi söyledi onu da bilmiş değiliz ama bana kalırsa Gerçek, gerçek gerçek, söyledi. Çünkü üzerindeki gerçek, enerjileri arındırmak istedi. gerçek. Zaten Gerçek. Neslihan Atagül çok hassas bir kadın. Hamile kalmadan evvel de ben onun
Birkaç tane depresyon ilacı kullandığını filan, psikolojisini kontrol altında tutabilmek için biliyordum. Ben yakından takip ediyordum kendisini. Biliyordum. 20 Ağustos doğumlu Neslihan Algül. Pardon, özür dilerim, bir saniye. 20 Ağustos 20 Ağustos. 20 Ağustos doğumlu. Ne burcu oluyor? Yani o kadar enteresan ki. Şimdi yani 21 Ağustos olsa, 21 Ağustos itibariyle olmuş olsa diyeceğim ki Başak diyeceğim. Ama çok büyük bir etkileşim altında. Yani 2 burcun ortasında kalmış. Ama her zaman söylüyorum, biliyorsun yani bu birazcık doğum tarihiyle alakalı değil. Bunun doğum haritasıyla, gezegeniyle, acaba o gün hangi gezegen vardı? Çünkü 20 ile 21 arasında burç oynadığı gibi. Yani bana kalsa bazen soruyorlar bana, ya İpek Hanım işte çok merak ediyoruz. Benim burcum işte 20'sinden 21'e tam böyle dönüm arifesinde soruyorlar. Ya diyorum ki, ben diyorum şimdi hani Koç'tan Boğa'ya geçişte Boğa'nın özelliklerini taşıyorum diyorsa, muhtemelen diyorum gezegenin Venüs, yani o sırada Venüs'ün etkisi altında kaldın ki seni bu şekilde etkiledi. Şimdi aslında buna bakmak lazım. Yani bunun tam olarak, net olarak doğum saati çok önemli. Şimdi mesela 21 Ağustos olsa diyeceğim ki sana bu Başak Burcu. Ama 20 etkileşimde. Etkileşimde yani. O yüzden dolayı sıkıntı var. Yani yengecin etkisi var bunda. Aslanın. Ay, özür dilerim. Ay, nereden yenge? Aslanın. Aslanın. Aslanın Senin burcunun etkileşimi var. Tabii. etkileşim var. Peki Evet, var. Başak'ın Ama Başak özelliklerinden olsa daha farklıydı. Şimdi yine baş kızacaksın bana. Yok, estağfurullah. Yok, kızmam. Efendim? Başak'ın özelliklerinden bahsedebilir misin? Düzenli, intizamlı, disiplinli, Hı, insanlarla husumeti olmayan, tartışmayı sevmeyen, son derece iş hayatında başarılı. Hep söylerim. Genelde yöneticiler, koordinatörler, CEO'lar Başak Burcu'ndan olur derim. Ama Aslan'ın etkisi var. Aslan'ın etkisinin tam bittiği gün zaten Başak Burcu'na geçişte. Ama hı. geçememiş. Sabah 4'te mi doğdu? Yoksa gece 2'de mi doğdu? Bilmediğim için onun için çok fazla yorum yapamıyorum ama kendi burcuyla alakalı biraz inatçıdır. İstekleri olsun ister. Aksi takdirde istekleri olmadığı kendisinde bir buhran yaratır bu. Zaten buhranlı. Hamileliğin de verdiği bir sıkıntıyla buhranlı. Burhanlı evet, ama çalışkan, hırslı, işini iyi yapan, işine düşkün bir insan. Biraz da kendisini olaylardan, toplumdan filan soyutlayan bir insan. Pek etliye sütlüye de karışmayan bir insan. İçine kapalık Neslihan. Bu da biraz uyuyor galiba, değil mi, burcuna, Başak Burcu'na? Tabii uyuyor. Ama tuttuğunu koparır. Yani ne istediyse eşinin yapmaması o anlık yapmamasıdır. Mutlaka onu tolere etmiştir. Çünkü biraz kindardır da, öyle söyleyeyim, anladın mı? Aa, Unutmaz yani. Ama yine yapılan aa. iyiliği, ne yapılan kötülüğü gerçekten unutmaz. Kocasının yaptığı bu kötülük değil tabii. Adam şelaleyi nerede bulacak? Yahu İstanbul'un civarında şöyle dolaşıyor mu? Antalya'ya götürecek. Nereye? Antalya'ya Ya da götürecek. Düden'e götürecek. Düden Evet. Şelalesi'ne, Antalya tarafına. Ya da Erzurum'a götürecek. Ama Orada da Bilal abi güzel şelale var. zaten biraz bana, tamam doğru da söylese, aslında burada bir vurgu var. Yani bu mevsimde, kara kışta karlar yağıyor, hava inanılmaz soğuk. Nasıl olacak bu şelaleye, kendini nasıl atacak? Şelaleye kendini nasıl? Belki de hava Evet. bahardı söylediğinde, bilemiyorum şimdi tam. İşte Bahar, o yüzden söylüyorum. yani o doğum yapmadan önce hava bahar olabilir, evet. Peki Kibariye'ye geçelim mi? Kibariye Geçelim. bana pis çingene dediler. Şarkıcı Kibariye. Bana pis çingene dediler ama yıllar içinde terbiyemle hepsinin hakkından geldim diyor. Bir YouTube programına katıldı Kibariye. Çok yalnız yaşadım. Çok uzun süre, çok uzun yıllar. Stüdyonun içinde ışıkları kapatıp şarkıları söylerken içim acıyordu. Bu gazinolarda çalışırken perde arkasında şarkı söyletirmiş buna patronlar, küçük gazinolarda çalışırken. Yani Evet. kara kuru bir şey ya, Allah'ın gücüne gitmesin. Herhalde müşteriler bunun yüzünü görsün istemiyorlardı patronlar. Perdelerin, ama sesi çok güzel.
perdelerin arkasında şarkı söyletiyorlarmış. Bu da buna çok dert olmuş. Bir gün ben niye perde arkasındayım? Allah'ın bir kulu değil miyim? Ben de dedim ve çıktım. İnsanlar beni öyle sevdi ki kimseyi istemiyorlardı, beni istiyorlardı. Kibariye. Ben sansasyonlarımla meşhur olmadım, gırtlağımla meşhur oldum. Kim bilir diye bir şarkıyla çıkmıştı 1980'li yılların Biliyorum. Kim ortasında. bilir bu gidişin dönüşü olacak mı? Bravo, bravo. Peki bu onda kompleks mi yarattı, hırs mı yarattı sence bu yaşadığı olaylarda böyle birdenbire hani ona bir güç geldi ve Evet, yani şöyle söyleyeyim, bir defa Kibariye roman olmasıyla son derece gurur duyan, hiç bunu da saklamayan bir tip. Ama evet, Kibariye'nin, yıllar önce, ben o zaman bir televizyon kanalında program yaparken Bağdat Caddesi'nde gördüm kendisini. İsmini vermeyeceğim, manken bir arkadaşım vardı yanımda. O zaman tabii biz televizyonda program yapıyorum ama yani öyle zaten, şey değilim, yani halkın içerisinde olan birisiyim. Hani ünlü değilim, bir şey değilim, tanınmayan bir yönümle yanına gittim. Dedim ki, "Pardon, bir resim çektirebilir miyiz?" dedim. iyi demişsin. Refüze etti bize. A! Refüze etti bizi. Ne dedi? Vallahi refüze etti bizi. Ne dedi? Şey dedi, yani, "Yok" dedi, "Yağmur yağıyor zaten. Aman aman şimdi" dedi, "Şeyciler görür" dedi, "Televizyoncular görür, magazinciler görür. Aman onlar da resim isterler" dedi. Biz böyle yerin dibine girdik ve oradan ayrıldık. O Hay oldu bitti. hay Ama ya. Kibariye bakın sanatıyla iyi, sesiyle iyi. Arkadaşlık yapmadım ki karakter yapısını bilebileyim de size de bir şeyler söyleyebileyim. Ama bu karakterini zaten belli etmedim. Yani, demek ki sen çok çok ünlü olmuş olsaydın Kibariye, bizi belki de ellerinle itecektin. Sana o yaptığı hiç doğru değil ya. Hiç doğru değil. Evet, evet, Bu da yaptı. bu röportajda sanki çok alçak gönüllüymüş ve çok haksızlığa uğramış gibi anlatıyor ama sana yaptığı da hiç affedilecek gibi bir şey değil yani. Bir ünlüden beklenmeyen bir davranış. Ne olacak orada 10 saniye ya seninle fotoğraf çektirmesi. Yani Yani ne var bunda onu anlayamadım yani. ne var bunda? Hiç bir sürü ünlüler var, starlar var. Gelen kimseyi kırmıyorlar. Hiç kimseyi geri döndürmüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu nasıl bir iş ben anlamadım. Ama mütevazilikten bahsediyorsa ben ona çok mütevazisin diyemeyeceğim. Çünkü Kibariye değişik, farklı bir kadın. Yani gerçekten farklı bir kadın. Bakın sesi çok güzel, şarkıları çok güzel, doğru. Sahnedeki görsellikten bahsetmiş, kendisinin bir muzdarip olduğunu söylemeye çalışmış. Kibariye sahnede gene de çok kendine özenen biri değil. Dediğim gibi sesiyle var olan birisi. Evet, evet, Görsellikle değil. yine kendine özenen birisi değil. Kendine Çok sahnelerde gördüm onu en ön masalarda izlediğimde. Kibariye'nin ayaklarında Kibariye ayakkabılarını bile atar. Öyle sahneye çıkar. Yani ayakkabısız çıkar Kibariye sahneye. öyle alışmış. Şeyden öyle alışmış. Evet, Manisa'dan, evet. İzmir'den Ama yaşadığı ona yer. kim demiş Kibariye'ye Çingene diye? Öyle diyorlarmış. Çalıştığı yerlerde. Daha evvel pavyonlarda falan çalıştı ya. Küçük gazinolarda, pavyonlarda, barlar. Aman çalıştı mı çalıştı. Kazandı mı kazandı. Sesi güzel mi güzel. Evet, evet. Yani. Evet. Kibariye'nin ben bir özelliğini biliyorum. Mesela bu çalıştığı yerlerde, lokallerde kulis odasına her şeyi ister. Ama her şeyi ister. En iyisini ister. Antep fıstığı, işte viski, çikolatanın en iyisini ister. İster meyveler, muzlar, ananaslar filan. Onları alır torbalarla, poşetlerle arabaya koydurur, eve götürür. Kibariye'nin böyle de huyu var. Böyle de bir huyu var. Peki, peki. Ya bugün çok güzel, çok ilginç haberlerimiz var ama İnşallah. evet, şeyden bahsedelim. Şu Evet, uzak şehir. birazcık lütfen beğendi yapalım arkadaşlar. Biraz beğendi yapalım. Yayını bir paylaşalım. Bakın 355 diyor. Biraz paylaşalım yayını. Evet Şimdi dostlar, 355 diyor. Sonunda bir bakıyorum 30.000 kişi izliyor. evet dostlar, teşekkür ederiz ilginize ama İpek Hanım'ın dediği doğru. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa çok mutlu oluruz ve beğen yaparsanız tabii ki eğer beğeniyorsanız hele bir de paylaşırsanız yayını o kadar mutlu oluruz ki. Dün gece Uzak Şehir dizisi vardı ve Uzak Şehir kendi reyting rekorunu kırdı dün geceki bölümle. Dün ilginç bir senaryoydu dün geceki bölüm.
Bu Cihan ve Alya'nın evliliğinin mahkeme tarafından hükümsüz sayıldığı bu bölümde Sadakat ve Bora'nın Alya'ya kumpas kurması geceye damgasını vurdu. Seyirciyi ekrana kilitledi. Çocuğunu koz olarak Evet. kullandılar Alya'nın. Alya oğlu Cihan Deniz'le aşık olduğu adam arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Ve bu da seyirciyi ekrana kilitledi. Totalde 16.81'e yükseldi. 1 puan arttı. AB'de tam 3 puan arttı bir gecede. 14'e kadar çıktı. ABC'de 15.90 yani 16'ya yaklaştı ve taşacak bu şehri geçti reytinglerde. En önemli rakibi taşacak bu şehri geçti. Uzak Şehir dizisi gerçekten coştu. Coştu. Sen çok fazla dizi izlemiyorsun ama yine de Uzak Şehir'i duyuyorsundur diye düşünüyorum. Haberlerini Çok görüyorsun. duyuyorum. Özellikle sizinle yaptığımız yayınlarda alttan yazıyorlar. Oradan da görüyorum. Oradan da Evet. görüyorum. Evet. Yani ayakta kalan, başarılı olan 3-4-5 tane doğru dürüst dizi var. Yayından kaldırılmayan, bu sene başlayan dizilerden inanmayacaksın 15-16 tanesi yayından kaldırıldı. Yani bu sene derken bu Ya. sezon demek isterim. Eylül'den sonra ayakta kalabilen ve 10 reytingi geçen 2 diziden biri Uzak Şehir ve karşılığında alıyor. Başarısının karşılığında alıyor. İlginç haberlerimiz var ama ben sana senin bildiğini tahmin ettiğim bir konuda sormak istiyorum sevgili İpek. Dün gece birdenbire internette Bülent Ersoy'la ilgili bir haber pek çok site tarafından, pek çok sayfa tarafından kullanıldı. Sevgili Bülent Ersoy'u ben 40 senedir tanırım. Bülent Ersoy'u çok eski tanırım ama sen şu anda Kıbrıs'tasın ve Bülent Ersoy da Kıbrıs'ta. Dolayısıyla olan biteni senden iyi hiç kimse bilemez. Çünkü sen onun yakın arkadaşısın. O yüzden ben tam da zamanında yakaladım seni aslında. Bu yayın tam İnşallah. Ha. denk geldi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Bülent Hanım geçen gün bir yakınının düğününe katıldı ve Evet, bir düğüne gitti. Onu mu soracaksınız? evet Bir düğüne gitti. araçtan indirilirken kendisi bir ara orada kameramanlara kızdı. Bir sesini yükseltti, bir bağırdı. Herhalde canı yandı. Olabilir benim de romatizmam şey olduğu zaman, ağrıdığı zaman romatizmaları falan belimde fıtık var. O tuttuğu zaman falan ben de böyle bir oğluma da söyleniyorum ya. Çekil ayağımın altından lütfen. Tarçın'a da söyleniyorum. Çünkü insanın canı ağrısı neredeyse canı oradadır ya. Herhalde Bülent Ersoy da zaten bak şunu söylemem şart. Şimdi insanların anlayamadığı birdenbire bir yafta yapıştırdılar da Bülent Hanım ağrılı olmasa bir vücudunda bir yerde bir ağrı bir şikayet olmasa o 2 tane beyefendi biri menajeri Haluk yanında durup da onu indirmeye çalışmazlar. Bülent Hanım aslan gibi iner arabadan. Herkese selam vererek. Demek ki kadıncağızın bir derdi var, bir ağrısı var. O sırada burnunun dibinde Tabii fotoğraf çekiyorlar. canım. O Tabii sırada burnun ki. ve Tabii o, ki. o da o canı yandı herhalde bağırdı ama bağırmasını dün akşam haber girenler dediler ki Bülent Ersoy'un sevgilisi vardı yanında. O gözükmesin diye, onu çekmesinler filan diye azarladı. Sen ne diyorsun bu konuda bildiklerini lütfen paylaş. Sevgilisi mi Bülent Ersoy'un ben zannetmiyorum. Yoksa nedir olay? Bilal abicim, Bülent Hanım'ın bir defa hiçbir tipi değil beyefendi, onu söylemek istiyorum. Efendim? Bir defa tarzı değil. Bir defa İzmirli olmamakla kaybetti. Bülent Hanım her zaman bütün erkek arkadaşları, sevgililerin hepsi İzmir'den çıkmadır geneli. Evet. Açık tenli sever. Tipi tarzı değil beyefendi. Yani bilmiyorum, anlayamadım ben Sakallı böyle bir adam. şey. Ben inanamıyorum, Kıllı adam ya. Kıllı adam. anlamadım. Sakallı bir adam. O adam. Kıllı adam bir adam. İnanmıyorum böyle bir şeye. Ya bir reklam için yapıldı bu olay. Çünkü gerçekten Bülent Hanım'ın böyle bir şeysi olmuş olsa ilk bilecek, ilk öğrenecek yahut da ilk anlatılacak kişi bendim. Ben bilirdim. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ya bu reklam için yapıldı, reklam amaçlı yahut da orada insanlar böyle bir dedikodu, böyle bir şaya çıkarttılar. Bülent Hanım'ın tarzı değil, tipi değil beyefendi. Böyle bir şeyin olduğu da mümkün değil.
Mümkün Yaptığı değil yani. kıllı bir adam ya. Kusura bakmasın o beyefendi de ama Yok, yok, yok. galiba bir Bülent moda. Hanım bir defa temiz, parlak yüzlü sever. Öyleydi Temiz sever, zaten. parlak yüzlü sever. 2 izdivacı vardı. 2 tane kocası da böyle parlak, yakışıklı Evet, çocuklardı. Baby evet, face, öyle. baby face, Evet, baby face. Kıllı adamı ne yapsın Bülent evet. Ersoy? Bir de o adam galiba reklamını, yani bir moda filan işiyle meşgul gibi anladım ben Yani ben giyiminden, de evet, evet, tarzından. evet. Yeni başlamış yani, yeni başlamış. Evet. İşte, ne bileyim, vitrine, kendi üzerindeki bulunan o palto, üzerinde Renault Arjantin bir kürk koymuş, Evet, evet, evet. beyefendi. Ama maalesef, yanlış adreste, yanlış adresi bulmuş. Yani, bunu kim yaptı, neden yaptırdı, amacı bilmiyorum. Sadece sorduğunuz sorunun yanıtını veriyorum. Bülent Hanım'ın tarzı değil, tipi değil. Hele ki diyorum ya size, yani, İzmir taraflarında olması lazım Bülent Hanım'ın aşkı, sevgilisi. Ya, ben hiç görmedim İstanbul'dan böyle birisini. Yok, Bülent Hanım zaten Ege aşığı. Değil, değil, değil. Yani, ben İzdivacını da. zaten duyarım. İlk duyacak insanlardan birisi benimdir. İlk önce bana söyler. Böyle bir olay yok. Olmuş olsaydı zaten okay'dir derdim size ama değil. Değil. Zaten Bülent Ersoy geçtiğimiz haftalarda bir röportajında söylemişti galiba ya da bir muhabire, Ben dedi, "Bu röportaj hayatı yapmıştı. bıraktım. Benim böyle Heh, bir hayatım yok. heh, Bitmiştir benim aşk heh, hikâyelerim." dedi. heh. Bülent Hanım dedi ki, "Benim aşk hikâyelerim bitmiştir. Benim yani aşk olayı benim hayatımda artık yok. O Öyle sayfayı demişti. kapattım ben." dedi. Öyle de Evet, evet, öyle demişti. evet, öyle söyledi. Öyle demişti. İyi ki bak sordum sana. İşin doğrusu bu diyorsun. Ben de ihtimal vermemiştim zaten. Ben de, seninle aynı böyle düşünmüştüm. Sen işin doğrusunu anlattın. Çok Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. rica ederim. Bülent Bildiklerimi Ersoy'la. söyledim çok iyi tanıdığım için. Yani böyle bir olay yok. Bu bir yalan. Bir yalan değil mi? Birisi zaten Evet, şimdi sosyal medyada, magazin, medyasında şöyle oluyor. Birisi bir uyduruk haber yazıyor, asparagas haber yazıyor. Diğer sayfalarda o sayfadan o haberi alıyorlar. Kopyala yapıştır. Hepsi peş peşe. Hele ki Bülent Ersoy olunca konu o. Bulduk diyorlar. Güzel haber yakaladık. Ünlü bir evet. insanın haberini yakaladık. Yapıştır gitsin. Ne yalanlayan çıkar diye düşünüyorlar ama bak sen en yakınındasın. Bülent Ersoy bu konuda açıklama yapmaz. Hiç iner mi öyle bir konuda aşağıya, bu konulara Hayatta iner mi? hayatta Hayatta mümkün değil yapmaz. yani. Bir de kalkacak sevgilisiyle birlikte çok tanınmış birilerinin düğününe gidecek. Namümkün, Bak ne namümkün. güzel, ne güzel söyledin. Asla yapmaz, Teşekkür ederim Pınar'cığım, sağ ol. asla Teşekkür yapmaz. ederim. Ya sana ne güzel Bülent şeyler Hanım'ın. yazıyorlar. Bana hiç yazan yok ya. Hep Yok canım, ben de sana valla. söyleyeyim, gömleğin harika. A, teşekkür ederim. Sağ olasın, eksik olma. Bugünkü bir harika. Çok teşekkür ederim. Sen de Hint mihracileri gibi olmuşsun. Hint sarayından çıkmış da konuk Ay, gelmişsin teşekkür gibi. ederim, teşekkür Rica ederim. ederim. Yani biraz Bülent Hanım'dan esinlendim açıkçası. Çok hoş Bilirsin, olmuş. sever böyle boneler takmayı. Bilirim, bilirim. Çok değişik olmuş, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sana biraz sonra yine çok çarpıcı, çok, vurucu, çok ilginç bir, konuda bir şey soracağım. Bir ipucu vereyim o Sor zaman bakalım. seyircilerimiz için bir ipucu vereyim. Çok sevdiğiniz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili, bir şey duydum ben ama, bunu da bilse İpek Hanım bilir, İpek Canbulat bilir. Kendisine soracağım dostlar ama şimdi değil, biraz sonra. İpek merak etme, biraz sonra. Biraz sonra. İpek, şimdi Arzu Monan'ı çok seviyoruz hepimiz. Türk halkı çok seviyor. Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık bir evliliği vardı ve o evliliğin müstesna, çok özel, örnek bir evlilik olduğu söylenirdi. Bir de oğulları 26 yaşında şimdi. Can onunla taçlandırmışlardı. Fakat heyhat yürümedi, boşandılar 3 sene evvel ve Arzu Monan şimdi çocukken tanıştığı ve o zaman platonik olarak aşık olduğu çocukluk aşkıyla şimdi birlikte Orkan Bey, Orkan Özkan, eee, Evet, yılbaşı gecesini Abant'ta aile büyükleriyle birlikte, ikisinin de aile büyükleriyle ve çocuklarıyla birlikte, Orkan Bey'in de ilk evliliğinden 2 yetişkin kızı var. Arzu Manon'un da Can 26 yaşında oğlu. Hep beraber geçirmişler. Yani aileler filan artık kaynaşmış. Şimdi deniliyor ki magazin kulislerinde evlilik çok yakın artık. Bu iş evliliğe doğru gidiyor diyorlar. Ya
Sen şimdi aynı zamanda psikologsun. Ben bunu sık sık söylüyorum. Ve insan uzmanısın aynı zamanda. Eee, Yani ben yaşam koçuyum ama yaşam koçusun. olayın psikolojik boyutuna da bakıyorum, Evet, astrolojik boyutuna da bakıyorum. Çünkü ben Arzu Monan'ı yaklaşık 30 yıldır tanırım. evet. Arzu Monan eskiden, ben biliyorsun Anadolu yakasında oturuyordum, Bostancı'da oturuyordu annemler benim. Arzu Monan yıllar önce annemin evinin önünde bir pazar, siz de bilirsiniz Anadolu yakasında olduğunuz için. Küçük Yalı Pazarı, Bostancı'da bir Perşembe Pazarı. Küçük sabit Yalı. pazar vardı, sabit Ha, pazar. Bostancı'daki pazar, tamam. Evet, Evet, sabit pazarı. Bostancı sabit pazar derlerdi oraya. evet, O evet. pazarın içerisinde Arzu Mona'nın bir dükkanı vardı. Bravo. Çorapçı dükkanı. Bak, bak, Hatırladın bak, mı? bak, 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 Çok, bak, bak. Neleri çok eskiye yakaladın? gittim ama. Bir gün okula gidiyorum. Giderken bir baktım bir kız görüyorum orada. Aman Allah'ım nasıl ilgimi çekti, nasıl güzel, nasıl naif. Ağzı var dili yok. Girdim içeriye çorap almaya. Çıktı dedi ki ben dedi merhabalar Arzu memnun oldum. Ben de ona dedim ne kadar güzelsiniz. Ne kadar zarifsiniz. Gittim, geldim, biz bununla arkadaş olduk. Sonra gerçekten şaşırdım. Çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Niye şaşırdın? Evlilik yaptı. Büyük bir aşkla yaptı. İkisi de gerçekten bir aradalardı. İnanılmaz mutlulardı. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Evet. Şimdi o sen, gördüğünde Bostancı Sabit Pazarı'nda gördüğünde, Arzu Onan biraz hayatta ilerlemişti, ve şeye girmek üzereydi, Türkiye Güzellik Yarışması'na girmek üzereydi. Ondan önce yine Bostancı'ya, 809 metre mesafede Küçükyalı, ben Küçükyalı'da oturuyorum. Küçükyalı'da pazar kuruluyor perşembe günleri. Orada Biliyorum, biliyorum. orada annesiyle alışveriş yaparken, kendisini Türkiye güzellik yarışmalarını, şeyini yapan, eee, kızları çalıştıran, podyum üzerinde, ya kimdi? Ünlü dansçı. Her neyse biraz sonra gelir aklıma. O görüyor. Kimmiş o? Annesiyle beraber o görüyor. Biraz sonra gelir aklıma. Karısı da ajans sahibi. Ünlü ajans sahibi. Ve o geliyor, o görüyor. Siz diyor ne iş yapıyorsunuz hanımefendi diyor. Ben diyor okula gidiyorum diyor. Ben de diyor Türkiye Güzellik Yarışması'nı düzenleyen ajansa bağlıyım diyor, kişiye bağlıyım diyor. Sizi diyor davet etsek büroya, ofise görüşmek için diyor. Bilmem ki diyor annem bilir filan diyor. Ondan sonra ailece onaylıyorlar güzellik yarışmasına katılmasını ve Türkiye güzel pazarda keşfediliyor yani Evet. Arzu Monan. Şimdi şuraya yazıyorum o beyefendinin adını bilen varsa buradan da Ay, yazabilir. bu arada Pınar yazıyor bana. Evet. Pınar'cığım, sana ben teşekkür ettim. Sen herhâlde yanlış anladın. Çok teşekkür ettim. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bir şey söylemedim ki ben sana. Herhâlde yanlış anladın ya da yayını başından itibaren takip etmedin. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Yazmış oraya, Bülent Hanım'ın küçük kızı gibi. Teşekkür ederim. Ben sana bir şey söylemedim. Sen yanlış anladın sanıyorum. Niye Bülent Hanım'ın küçük Gaye Sökmen ajans. Gaye Sökmen'in Ha, kocası. Gaye Sökmen biliyorum, evet, Gaye biliyorum. Sökmen'in Hı hı, kocası. biliyorum. Gaye Sökmen'in kocası onu keşfeden. Yani Arzu Monan'ı ilk Küçükyalı pazarında görüp keşfeden. Şimdi bu Evet. beyefendiyle evlenmesi hayırlı olur mu sence? Ne diyorsun? Yani, bence evlensin. Aslında ben çok üzüldüm. Yani, onların aslında evlenirken çok mutluydum. Evlendiklerine, yuva kurduklarına ikisi de birbirine çok yakışıyordu. Sürekli Anadolu yakasında Mehmet Aslantuğ ile ikilisini büyük aşk yaşarken görüyordum. Ama ondan sonra yani, bir müddet çok yoğun çalışmasından dolayı Mehmet'in, biraz böyle bir azaldı görüşmeler. Sonra tabii gerçekten boşandıklarına ben çok üzüldüm. Ben, ama bazen aşkların da enerjisi var. Anlatabiliyor muyum? Bu aşkların da enerjisi var. Ya, bu aşk enerjisi de bittikten sonra ne yaparsan yap, o dikiş tutturamazsın. O eski sağlığını bulamazsın. Biter yani o ilişki. O yüzden Biter dolayı bitmez. bitmiş bir ilişkiyi zorlamanın bir anlamı yok. İkisi de eğer ayrı partnerleriyle mutlularsa yollarını ayırmakta fayda var. Bir insan illa ömür sonuna kadar evli kalacak diye bir kaide yok.
Bence Arzum evlenmeye hak etti, evlenebilir. Biz aralarında ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Çünkü çok seviyeli ayrıldılar. Çok Çok, seviyeli boşandılar. çok, Anlatabiliyor muyum? Biz o çok, evin içinde ne yaşandı bilemeyiz. çok. Sait Sökmen, onu keşfeden kişi, Gaye Sökmen'in kocası, ünlü koreograf Sait Sökmen. 31 Ekim doğumlu Arzum Onan. 31 Ekim hangi burç oluyor? Yani bak hep söylüyorum diyorum ya sana Doğum teraziden tarihi. geçiş. Yine geçiş. Yani yine Hı. gezegen Venüs, yine güzellikler burcu, yine ihtişamlar burcu, yine inanılmaz derecede planlarını uygulayan, planlarını yapabilen ama maalesef her şeyi gerçeği söyleyeceğim burada, kırılma gücenme olmasın, yarıda bırakabilen kişiler. Yani bunlar yarıda bak. Nasıl Arzuma ya? da bak. Arzuma Nasıl? bak, yarıda Ha. bırakıyor. Yarıda bırakan bir şey. Anlatabiliyor A! muyum? A! Tabii, yarıda. Ama Yarıda bir kalmış. ama bir dakika şimdi İpek, böyle bir kadına nasıl güveneceksin? Burcu 31 Ekim ne burcu dedin, bir daha söyle. O bir saniye, bir dakika dur, bir şeye bakıyorum ben şimdi, başka bir şeye bakıyorum. Arzu'nun annesinin adı benim komşum olduğu için var. Bir de onunla ilgili profesyonel bir yorum yapacağım. Bir saniye bekle. Tamam. Bakıyorum ben de şimdi. 31 Ekim ne burcu? 31 Ona Ekim bakma sen. O ilgilendirmez. Onun doğum saatine bakacaksın, anladın mı? biliyorum, biliyorum. Onun doğum Akrep, saati. Ya işte akrep. 31 Ekim bak şimdi Akrep burcu da ama değil. O teraziden etkileniyor. Çünkü gezegeni Venüs onun biliyorum ben. Bu kız daha önce de bana bakımlar yaptırttırdı yıllar önce. Çünkü ben orada dükkanları varken ben hep böyle televizyonda programa falan giderken beni görürdü Arzum. Öyle Ne mi? olursun Anlatsana. derdi. Bir iki bir şey söyle çocuğum olacak mı derdi. Anladın mı? A! Evet, evet Canı sorardı. canı Onun sana gezegeninin sorardı. Venüs olduğunu biliyorum ama, inan burcunun özelliklerini, Güneş burcunun özelliklerini tam anlamıyla, eee, tutturduğuna inanmıyorum. Akrebin özelliklerini taşımıyor. Eğer akrebin özelliklerini taşımış olsaydı o işini tamamlardı. Çok böyle cefakâr olurdu ve o cefayla birlikte o hedefine ulaşırdı. Ama ve lakin değil. O mutlaka bir terazinin etkisinde. Akrep burcu ama hep diyorum Venüs çünkü anne adından da baktım. Ben ona daha önce bakmıştım. Tanıyorum. Çok eski tanırım Arzum'u. Çok eski tanırım. Terazi Hatta çok terazi duygusaldır, ağlar, gözyaşlarını çok sever, ağlamayı sever. Ama Arzum'un ayrılacağı benim aklımın ucundan dahi geçmez. O evlilikte neler oldu? O evlilikte neler yaşandı? Ama bir şey söyleyeyim mi? evet, Kesinlikle bakın, ben nazara çok inanıyorum. Kötü evet, enerjiye inanıyorum. Çok göz önündelerdi. Böyle bir aşk olmaz diyorlardı. Bakın Mehmet de yakışıklı adamdı. Arzum da bebek gibi hoş güzel kadındı. Evlendiler, mutsuz oldular, boşandılar, ayrıldılar. Ortada bir çocuk var Can. Can'ın sayesinde görüşüyorlardı ama bilmiyorum şu an görüşüp görüşmediklerini. Çünkü biraz sanki mesajlı ve husumetli ayrıldılar. Onu hissettim ama yine de, hiçbir şekilde, ilişkilerinin kötü yönlerini anlatmadılar. Yani o evde neler oldu? Tartışma mı oldu? Nasıl ayrıldılar? Sebep neydi? Herkes dedi ki Mehmet aldattı dediler ama bilmiyorum. Sonra da belki Arzum aldatıldığından dolayı onun karşılığını bu şekilde verdi. Ben öyle düşünüyorum. Kadınlar duygusal, naif yaratıklardır. Yani kadın milleti hassastır ve mutlaka ödeşmeden gitmez. Gitmez bir ödeşmeden yere. ödeşmeden Gitmez. gitme. Eyvah, Tabii eyvah. ödeşmeden gitmez. Eyvah, O eyvah. bunu yazdı kafaya. Eyvah, Bakın eninde eyvah. sonunda ödeşir. Eninde sonunda ödeşir kadın milleti. Yaptın mı sen bir hatayı eşine? Eninde sonunda, bugün yapmazsa sonunda mutlaka ve mutlaka kafasının bir tarafında yazar onu. Evlerden uzak ya. Deme öyle şeyler ya. Ama öyle, Ne kadınlar öyle öyledir. ama, Siz ne olmasın. zannediyorsunuz kadınları? Olmasın Yapmayın yani. efendim Şey böyle şeyler. olmasın. Evde böyle dargınlık olmasın. Böyle husumet olmasın. Ödeşmek filan, bunlar iyi şeyler değil tabii. Erkek hata yapmasın, kadın da hata yapmasın. Ha, öyle dileyelim biz. Değil mi? Ama sen burada onu görüyorsun. Senin Yani görüşün çok Mehmet önemli. Aslantu bir hata yapmamış olaydı, Evet. asla ve kata mümkünatı yok, asla ve kata mümkünatı yok, eee, açık konuşuyorum, yolları ayrılmazdı. Anladın mı? Çünkü onlar gerçekten birbirlerini çok seviyorlardı ama Mehmet nasıl yaptı da bunu aldattı? Çünkü görülen olaylar var, kulağına giden doneler var. O yüzden dolayı da, Arzum tamam dedi ve boşandı. Ama sonra ne oldu? Aşk kadını ama yıllarca bu evliliği götürdü, yıllarca.
Yıllarca götürdü. Sonunda bir partner buldu. Ben buraya yazıyorum. Arzum bu adamla mutlaka bir yüzük yapacak. Ama evlilik ama nişan. Yani bir ailevi bir durum. Bir o protokollü bir şey olacak bu. Öyle mi? Arzum Onan, Evet. Orkan Özkan'la Los Angeles'ta yaşayan çocukluk arkadaşı, çocukken birbirlerine platonik olarak bir ilgi duyuyorlarmış. Orkan Özkan'la bir resmi bir beraberlik bunun adı evlilik olacak o zaman ya. Evlenecekler o zaman. Ha? Söylemek istemiyorsun. Bence evlensin, yani çocuk için ben her zaman şunu söylerim. Evlilik aslında aile kurmak içindir, çocuk içindir ama bazen fikirlerimi çürüten insanlar olur. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Evlilik aslında kadın, yani kadın "Ben evliyim." dediği zaman itibarı yükseliyor. Onu çok görüyorum. Çok görüyorum mesela. Ben mesela evlilik kadınıyım. Ben bekâr kalamam. Mümkün değil. Kalsam da anında evlenirim. Yani hemen anında evlenirim. Bulurum birini, evlenirim. Çok fazla uzun vakit ayıramam bekârlığa. Çünkü eminim itibarı yükseltiyor. Onu biliyorum yani. Evet, itibarı yükseltiyor diyor. Buradan Afra Saraçoğlu'na bir mesaj iletmek istiyorum. Bu özel bir mesaj ama sizlerin burada bulunmanıza hiçbir sakınca yok benim için. Afra, çok teşekkür ederim. Sayfalarıma giriyorsun, haberlerimi okuyorsun, bakıyorum, inceliyorsun, story'e de giriyorsun, postlarıma da giriyorsun, bakıyorum. Hepsinden haberim var. Rica etsem beni takip eder misin? Gizli gizli yapıyorsun. Bari açık açık yaparsın. Daha iyi olur. Beni de mutlu etmiş olursun Afra Saraçoğlu. Seni çok seviyorum. Bunu da söyledikten sonra Ben yahu de severim Afra'yı, çok severim. evet yahu polis her gün geçmiyor ki bir ünlüyü almasın. Şimdi diyorlar ki sosyal medyada gördüm. Bahisler Evet. bu gece polisler hangi ünlüyü alacak evinden diye millet bahisle başlamışlar. Yani haksız da sayılmazlar. Ya Oktay Kaynarca'ya kadar, Emel Müftüoğlu'na kadar daha da bir sürü ünlü var sırada diyorlar, alacakları diyorlar. Hı. Bir de öyle bir alıyorlar ki şimdi zannediyorsun ki uyuşturucudan alındı filan. Halbuki işte kaçak olan, firari olan iş adamı bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında firari olan iş adamı Murat Gül İbrahimoğlu'nun dosyasından dolayı mesela Selen Görgüzel alınmış. Onun özel uçağıyla kumar oynamaya gitmiş Kıbrıs'a. Ya, biliyorum, evet. Selen Hemen açıklamış oluyorlar. bunları da. Demiş ki, Evet, "Biz" demiş, "özel uçakla Kıbrıs'a gittik." Hatta Emel Müftüoğlu'yla ilgili olarak da çok büyük kumar oynadığını söylemiş Selen. evet. Emel Müftüoğlu ve özel uçakta demiş bir özel bölüm vardı, özel oda vardı. Oraya kızlar bir Ama ben bunu birisiyle konuştum, Bülent Hanım'la. Dedi ki, "Boş" dedi, "kağıda imzamı atarım. Emel Müftüoğlu asla böyle bir şey yapmaz." dedi. ne Yani yapma? içmez dedi. Yani Yasaklı madde. evet, asla kullanmaz dedi. Çok iyi biliyorum. Yani, Öyle "Boş kâğıda imzamı atarım." dedi. Biz böyle ben, işte, okuyorum, haberleri falan. Okurken dedim ki, "Ya" dedim, "böyle böyle" dedim, "bunlar" dedim, "gözaltına alınmışlar. Vallahi boş kâğıda imzamı atarım, Emel Müftüoğlu asla böyle bir şey yapmaz." dedi. Kumar konusunu bilemez. Kumarları ben bilirim çünkü Kıbrıs'ta yaşadığım için ben görüyorum zaten kimler geliyor, ne oynuyor, neredeler hepsini görüyorum. evet. Yani Oktay Kaynarca da benim eski dostum, eski arkadaşım. Ben Oktay Kaynarca'nın hiç öyle bir şey inan bana hiç öyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani Yani uyuşturucuyla ona filan bakarsanız Haluk'u asla da işi olmaz. gözaltına aldılar geçenlerde. Kimi? Üzüldük biz Haluk için. Evet, O da evet. temize çıktı. Yani bir gözaltına alınmak demek, tutuklanmak yahut da o yaptığınız, yasaklı maddeyle ilgili %100 bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Gelmez. Anlatabiliyor Ki muyum? Ya bir Oktay ihbar Kaynarca vardır ya iftira vardır. evet. Hıı. Oktay Kaynarca son derece milliyetçi, vatansever, gencini düşünen, vatanını, milletini düşünen, halkını zehirleyenlere tepki koyan, yani bu uyuşturucu ağalarına, baronlarına filan çok sinirlenen, çok kızan, doğru düzgün bir insandır Oktay Kaynarca. Yani o en son alınacak, hiç alınmayacak bir isim o yani. Şaşırdım kaldım. Şöyle Evet, oluyor bak, şöyle oluyor. Bazıları ifade verirken falanca kişi de vardı, onu da gördüm orada filan diye böyle yalan yanlış şeyler de söyleyebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Onu da katıyorlar. tabii.
Herhalde Oktay Kaynarca'nın ismini de böyle birisi uydurdu, söyledi. O yüzden ifadeye çağrıldı ama sonuçta belli olacaktır her şey diye düşünüyorum. Peki, şimdi diyorlar ki alttan yazıyorlar. Bilal abi dizisi başlıyor. Saat 20'de başlıyor. 6 dakika kaldı. Ah, bugün biliyorsun en sevmediğim aslında salı hem sallanır hem Evet. de 13'ü uğursuz bir gündür. Bana O, hiç yani biliyorum. Şu şey gitti galiba. Ama tam zamanında gitti. İnternet gitti. İnternet gitti. İnternet yayından düştün. Bir gelsene yayına. Yayına gel. Geldin mi yayına? İnternet gitti. Sende internet gitti. İnternet gitti. Ee, Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Ama en çarpıcı şeyi soracağım sana. Lütfen beni dinler misin? Beni dinleyebiliyor musun? Beni dinliyorum. duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? En çarpıcı konuyu soracağım sana. Bir çık bir daha gel istersen. Burada mısın? Burada mısın? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i evlendirmek isteyen bir ünlü olduğunu duydum ve bu kişiyi senin iyi tanıdığını duydum. Beni duyabiliyor musun? Alo, geriye gelecek bir saniye. Bu soruyu konuşmadan bu yayını sonlandırmak istemiyorum. Çünkü cevabının onda olduğuna eminim. İpek Can Bulat'ta olduğuna eminim dostlar. Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu çok seven ve onların aralarının zaman zaman açılmasına çok üzülen bir ünlü var. Ve o ünlünün Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nu evlendirmek istediğini, ben onların her şeylerini, her dediklerini yaparım. Onlar için her türlü ne gerekiyorsa yaparım. Bir dakika, geldi. İpek, beni dinle lütfen şimdi İpek. Beni dinle lütfen. Bir ünlü var. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i çok beğeniyor ve onların mutlu olmasını çok istiyor ve onların evlenmesini istiyor, evli görmek istiyor. O ünlüyü de senin tanıdığını duydum. Lütfen bu konuda bildiklerini anlatır mısın? Lütfen bu konuda bildiklerini anlatır mısın? Geliyor sesin. Bu konuda bildiklerini anlatır mısın? Sesin gitti, yine gittin. İnternette bir sıkıntı var sende. Kıbrıs'tan yayın yapıyor. Kıbrıs'tan ve bir otelden yayın yapıyor. Nasıl? Şimdi geliyor mu Duyuyor sesim? musun beni? Geliyor sesin ama gidiyor Geliyor mu tekrar. sesim? Benim gelmiyor. Çok kötü. Bir bak, öbür telefondan bağlan. Öbür adresten bağlan ama bağlan artık. Evet. Bağlan lütfen. Orada mısın? Ya çok merak ediyorum. Şu konuyu çok merak ediyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i evlendirmek isteyen ünlü isim kim? Bunu bilsen sen bilirsin. Bunu açıklarsan çok memnun olurum İpek. İpek Can Bulat. Yani bu kesintiler neden oluyor anlamıyorum. Gerçi orada çok büyük bir oteldesin, ünlü bir turizm merkezindesin. İnternetin bu şekilde gitmemesi lazım. Telefonda mı sıkıntı var? Neden gidiyor? Artık gel İpek, gel artık. Allah'tan reklam girer şimdi Abi dizisi başlamadan evvel. O reklamı bekleyelim. Beklerken de seni bekliyoruz. Evet, İpek Can Bulat geliyor. İpek Can Bulat geliyor. İpek Can Bulat'ı beklerken arkadaşlar Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in
aralarının zaman zaman açık olmasına üzülen ve onları barıştıkları zaman, mutlu gördüğü zaman kendisi de mutlu olan, onlarla yatıp onlarla kalkan ve onların evlenmesi gerektiğini söyleyen ünlü isim, ben onları evlendireceğim, ben onların elinden kolundan tutacağım, bu işte başı çekeceğim, onları evlendireceğim, yeter ki mutlu olsunlar, birbirlerine naz yapmasınlar, birbirlerine gurur yapmasınlar diyen ünlü ismi İpek Can Bulat açıklayacak. İpek Can Bulat açıklayacak. Tabii gelirse İpek Can Bulat internet kısıtlaması nedeniyle şu anda herhalde bir sorun, Kıbrıs'ta internette genel bir problem var ki İpek bağlandı ama tekrar koptu. Bu arada yurt dışından bizi izleyen arkadaşlar hepinize merhaba. Yayınlarıma katıldığınız için, yayınlarımı beğenirseniz ve dostlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. İpek geldi. İpek Can Bulat bağlandı. İpek Can Bulat, lütfen bu soruma cevap verir misin? Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor. Hadi lütfen. Tamam, Abi başladı. Abi dizisi tamam. başladı. Herkes gidiyor. Kim bu? Kim bu ünlü? Bana mı sordun? Evet. Kim Konunun bu? başlığını bilmiyorum. Hiçbir şey duymadım. Hiçbir şey Öyle duymadım. mi? Peki. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun büyük hayranı ve onların zaman zaman birbirleriyle küs kalmalarına falan çok üzülüyor ve onlar evlensinler, ben evlendirmek istiyorum. Ellerinden tutacağım, nikah dairesinde şahitleri ben olacağım Evet, diyen bir aslında ünlü var ve senin çevrende, senin dediğiniz kişi tanıdığın bir. Bülent Hanım. Bülent Ersoy söylüyor. Bülent Diyor Ersoy mu Bülent söylüyor? Ersoy, evet. Ben onları elimle Kadıköy'e evlendi dedim. Niye Kadıköy evlendirme dairesine götürüyorsun? Kadıköy. Kadıköy Neden evlen. Avrupa'sında bir sürü evlendirme daireleri var? Neden oraya götürmüyorsun? Hayır diyor. Ben diyor onları Kadıköy evlendirme dairesine zorla tutacağım. O Mert'i götüreceğim. Kafalarını tokuşturacağım götüreceğim diyor. Sinirleniyor, deliriyor. O ayrılamaz diyor. Onlar evlenecekler diyor. Öyle Kesinlikle mi? ayrılamazlar diyor. Çok güzel ya. Bravo Bülent Onlar Ersoy. hayır biliyorsun hep söylerim ben Bülent Hanım onların Yalı Çapkını'nı artık ezberlemişti. Seyretti izlediğini bir daha izliyordu, bir daha izliyordu, bir daha izliyordu. İnanılmaz seviyor onları. Çok güzel ya. İnşallah yapar dediğini ya. İnşallah yapar Yani de. yapar Bülent Hanım onları çok destekliyor. Her ne kadar bu aralar kötü bir yorumlar yapılsa da Afra'yla ve Mert'le alakalı. Çünkü bana geliyor özelden yazıyorlar işte araları bozukmuş falan. Olabilir ya. Hangi biriniz özellikle evliler bile hangi biriniz ilişkilerinizde sıkıntı yaşamıyorsunuz? Yani yaşanılır ya yaşanılmaması zaten anormal olan odur. Anlatabiliyor muyum? Onlar birbirlerine her zaman söylüyorum gerçekten bağlılar, seviyorlar. Bülent Hanım bile söyledi. Aman dedi, o dedi Mert'in dedi, o dedi kulaklarından tutacağım, Afra'nın da saçlarından tokuşturup götüreceğim dedi. Nikah dairesine onları dedi. Çok Sonunda dedi ben evlendireceğim onları dedi. çok güzel Kızıyor, ya. sinirleniyor, çok sinirleniyor. İnşallah. Ya, İpek Canbulat, sana nasıl ulaşırlar takipçiler? Lütfen ay, adresini bir daha söylesene. öncelikle İpek Astro Instagram adresim. Bana buradan İpek Hanım. ulaşabilirsiniz. Alt tire İpek alt tire Astro. Ümran zaten yazar şimdi. Ümrancım, Caner'cim. Ben tekrar söylemeyeyim. Siz buradan yazarsınız. İpek Canbulat, İpek Astro, alt çizgi, İpek Astro. İpek alt, Astroloji yani. İpek alt çizgi Astro'dan İpek Canbulat'a ulaşabilirsiniz dostlar. Çok teşekkür ediyorum İpek'ciğim. Helal. Ağzın bal Ben yesin. çok teşekkür ederim. Bakın çocuklar bu akşama dikkat edin. Bugün böyle planlar, projeler yapmayın. Karanlık rüyalar görebilirsiniz. Biraz gökyüzü de karışık bir durumda. Ama mutlaka ve mutlaka cuma günü itibarıyla çok büyük bir akış var, şenlenme var, mutluluk var gökyüzünde. Ayrılanlar varsa barışacaklar. Bunlar yalancı ayrılık. Anlatabiliyor muyum? İşinizle alakalı probleminiz varsa hani değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi, kalayım mı? Üstümde bir negatif enerji var. İpek Hanım ne olacak diyorsanız da dediğim gibi bakın Ümran yazdı. İpek alt tire Astro. Buradan bana ulaşabilirsiniz. İpek, Sormak ve öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Evet efendim hepinize buradan teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için ve izlediğiniz için. Bilal abicim size de çok teşekkür ediyorum. ben Evet teşekkür ederim. hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Cuma günü beraberiz İpek'ciğim yine inşallah. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Bay kalın. bay bay bay. Dostlar çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Hepinize sevgiler yolluyorum. Görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.